Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere kara tahta çalışmasını göstereceğim. Hem ahşap üzerine uygulayacağım. Kesim tahtası olarak da kullanılabilen bir obje. Ben bunu mutfağımda eksik malzemelerimi listeleyebileceğim, tebeşirle yazı yazabileceğim bir obje olarak kullanacağım. Tasarımımı şöyle planladım. Bu kısma kara tahta uygulaması yapacağım. Şu kısma stencil ile ekose çalışacağım. Bu ikisinin arasına da A4 üzerine çıkarttığım resimlerden yapıştıracağım. Kara tahta boyası hazır halde satılan bir ürün. Her yerden temin edebilirsiniz. Öncelikle kara tahta boyasını uygulamakla başlıyorum. Bu kısmı uygulayacağız. Her zaman öncelikle boyalarımızı mutlaka iyi bir şekilde çalkalamalıyız. Ben hazırlığımı daha önceden yaptım. Öncelikle yukarıdan aşağıya boyayacağım. Hiçbir şey yok. Sadece iyice ahşabımı zımparaladım. Daha sonra ıslak mendille temizledim ve uygulamaya başlıyorum. Hemen fırçama kara tahta boyamı yüklüyorum ve tek yön yukarıdan aşağıya sürüyorum. Bu bizim birinci katımız olacak. Her iki kat arasındaki bekleme süremiz 4 ila 6 saat arası. Her iki uygulamayı yaptıktan sonra kara tahta boyasını uyguladığımız yere kesinlikle vernik falan sürmüyoruz. Sadece bu şekilde kara tahta boyasıyla boyayıp bu kısmı bırakacağız. Vernik kısmını diğer uyguladığımız tekniklerin üzerinde yapacağız. Bu bizim ilk katımız olacak. Yine üst kısımları seçtiğim desendeki renklere göre çalışacağım stencil'larımı. Hemen hızlıca tekrar düzeltiyorum. Şimdi bu kısmın kurumasını bekleyeceğim. İkinci katımı yapabilmem için 4 ila 6 saat arası beklememiz gerekecek. O biraz kuruduktan sonra ben üst tarafını çalışacağım. Şimdi üst katımın çalışmasına geçeceğim. Şöyle yapıyorum. Hemen bantımı buradan çıkarıyorum. Üst tarafa boyayacağım boya karışmasın diye hemen bir alt kata bantı yapıştırıyorum. Bantla ayırdığım tarafın üst kısmını sahra beji ile boyadım. Şimdi ikinci katını da sizlerle atıyorum. İkinci katını da yapacağım. Kuruduktan sonra da stencil çalışmamıza geçeceğiz. Bu katımızı da kurutuyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi boyam kurudu benim. Stencil ile buralara ekose deseni vereceğim. Yapıştırdığım bantın uç kısmı burada. O yüzden karenin en alt kısmını bantın üzerine yerleştiriyorum. Tam ikisi birlikte hizalı olmalı.
Ve şuradaki karelerim eşit miktarda dağılmalı. Yani şu ortaya ben 2 kare bırakmış oldum. Yarımlarda hem sağdan hem soldan eşit miktarda dağıttım. Şimdi turuncu rengim ile pıt pıtlayarak stencil fırçamla başlıyorum. Boyamı fırçama yükledim. Fazlasını kenara bırakıyorum. Yukarıdan hafif vurarak boyamı zemine yediriyorum. Stencil fırçanıza boyayı ne kadar az yüklerseniz alta çıkacak desen o kadar muntazam olur. Eğer fırçaya fazla boya yüklersem stencil'ın altına kayma yapar. Bu sefer karelerim düzgün çıkmaz. O yüzden boyama yükledikten sonra fazlasını kenara bırakıyorum. Bu benim ilk katım olacak. Kuruduktan sonra bir kat daha stencil'ımı aynı bu şekilde pıt pıtlayarak boya yükleyeceğim. Stencil'ımı kaldırıyorum ve üst kısım yarım kaldı. Onu devam ettiriyorum. Kareleri tam yerlerine denk getiriyorum. Yine stencil fırça ile pıt pıtlayarak bu kısmı da tamamlıyoruz. Daha sonra da 4 saati doldurmuş olur büyük ihtimal burası. Devamında bir kat daha kara tahta boyası uygulayacağız ve kağıdımızı yapıştırmaya geçeceğiz. Stencil çalışmamız da bitti. Tekrar bantımı değiştirdim ve stencil'ımın olduğu yere tekrar yapıştırdım. İkinci kat kara tahta boyamızı süreceğiz. Yine tabağımı alıyorum. İyice çalkaladım bu arada. Fırçama yüklüyorum. Fırçalarım ıslandığı için kuru fırça biraz büyük oldu. Ama sorun değil. Burada önemli olan fırçamızın kuru ve temiz olması. İlk sürdüğümüz katta yukarıdan aşağıya sürdük. İkinci katta sağdan sola süreceğiz. Bu da bizim ikinci katımız. Kara tahta boyasının üzerine herhangi bir vernik uygulaması yapmayacağız. Sadece kağıt yapıştırdığımız yere vernik uygulaması yapacağız. Tekrar neden yatay sürdüm onu da anlatayım. Tebeşirle yazı yazdığımızda silerken tek yön olduğunda silme sıkıntısı çekebiliriz. O yüzden bir tane dikey, bir tane de yatay sürüyoruz bu boyayı. Şimdi tekrar boyamız kuruyacak ve arkasından en son kağıdımızı yapıştıracağız. Yüzeye uyguladığımız boyalar kurudu. Şimdi kağıdımızı yapıştırmaya geldi. Burada kağıdımı ben oyarak çalıştım. O yüzden yapıştırması biraz sıkıntılı olmasın diye poşet üzerinde yapıştıracağım. Yani poşetimin üzerine kağıdımı yerleştirdim. Tutkalımı kağıdımın arkasından sıktım. Fırçamla yediriyorum. Hem daha kontrollü tutkal sürmüş olacağım. Tahtama fazla tutkal bulaşmayacak.
hem de pratik bir yapıştırma yöntemi olarak göstermiş olacağım. İyice tutkalımı yedirdim. Hemen şu poşetime taşan fazlalıklarımı da parmağımın ucuyla siliyorum. Tahtama bulaşmaması için. Şimdi poşetimi ters çeviriyorum ve kağıdımı daha kontrollü bir şekilde yapıştırmış oluyorum. Hemen poşetimin üzerinden bu şekilde bastırarak zemine uyguluyorum. Hem altındaki hava kabarcıklarını almış oluyorum, hem kağıdım daha muntazam bir şekilde yapışmış oluyor. Yavaşça şimdi poşetimi kaldırıyorum. Bu yöntemle çok pratik bir şekilde kağıdımızla yapıştırabiliriz. Şimdi normalde biraz kuruması lazım ve daha sonra da kağıdımızın üzerine tekrar dekopaj tutkalı sürüp sabitleyeceğiz. Tutkalımız kurudu. Şimdi kağıdımızın üzerine bir miktar sıkıp onu da sabitleyeceğim. Şöyle kenarlarına da hemen yediriyorum. Bu yüzeye sürdüğümüz tutkal da kuruduktan sonra sadece boyama işlemi yaptığımız yerlere ve kağıdımızın üzerine vernik yapıp koruma altına alacağız. Kara tahta uygulaması yaptığım yere verniği ve tutkalı sürmüyorum. Yazı yazmamızı engelleyecektir. Evet. Dekopaj tutkalımızı da uyguladık. Şimdi kurumasını bekleyeceğiz. Dekopaj tutkalımız da kurudu. Şimdi vernik uygulayacağız. Verniğimi su bazlı mat vernik kullanacağım. Bardağıma bir miktar doldurdum. Fırçama yüklüyorum. Sadece akrilik boya ile boyadığım yerlere ve kağıt kısmına vernik sürüyorum. Şu kısımlara hiç kara tahta ile boyadığım yere verniğimi indirmiyorum. Yazı yazmamıza engel olmaması için 2 kat vernik yapıp vernik işlemimizi de bitireceğim. Aynı zamanda şu kenar kısımlarına da verniğimi süreceğim. Arka kısmını da vernikleyeceğim. Ve vernik işlemimizi de bitireceğim. Çalışmamı bitirdim arkadaşlar. Tebeşirle yazımızı da yazdım. Kanalıma hoş geldiniz. İyi seyirler diliyorum.